Abi diyor ki benim hayatım önemli, ben şu arabaya binmem lazım, ay şu olması lazım. Niye biz bu hayatı yaşıyoruz yani? Çözümleyemediğim, içinden çıkamadığım bir mesele var. 3 sene önce galiba. Gece eksi 35 oldu burası. Ağzından hayvanın böyle tomar tomar kan geliyor. Yanında durursan tekmesi birazcık tehlikeli olabilir, kaburgalarını kırabilir. Ben kimim? Hayattaki en zor soru herhalde, yani insanın kendini tanımlaması. Şu sebeple bunu söylüyorum. Bir kendimize itiraf ettiklerimiz var, bir de dışarıya söylediklerimiz var kendimizi tanıtırken. Ama en temelinde bakarsan yaklaşık 34 yaşındayım. Ankara doğumluyum, İzmir'de yaşadım, Antalya'da yaşadım, İstanbul'da yaşadım. Sonra baba toprağı olan Kapadokya'ya geldim. Ben Gökhan, bu Mila. En çok sorulan soru, yaklaşık 10-11 yıl kadar uluslararası ajanslarda işte aklınıza gelebilecek neredeyse bütün büyük markalara hizmet verecek şekilde çalıştım. Metin yazarlığı yaptım. İşte niye kalkıp dağ başına geldin diye en fazla bir soru oluyor. Şunu hesap etmeye başladım işte. Şimdi bize biçilen, hepimize biçilen roller var. En temelinde baktığın zaman işte doğdun, büyüdün, okula gittin, çalış, okuma yazma öğren, büyüdün birazcık daha, işte sınavlarını iyi olsun, üniversiteye gittin, bitirdin, evlen, çocuğun olsun. Seri halde üzerimize biçilmiş roller var. Ben birazcık aykırı davranmaya çalıştığım için ergenlikten dolayı bilmiyorum ama bu düzenin içerisinde bulunmaktan hep rahatsızlık çektim yani. Lise dönemi falan da öyle geçti. Ama bir şekilde o düzene dahil olup işte üniversiteye gittik. Okuduğumuz bir reklamcılık okudum. Reklamcılık yapmaya başladım. İyi seviyelerde, üst seviyelerde çalıştım. Ama çalışırken, yaşarken sürekli kendime sorduğum bir soru var yani. Hani ne için yaşıyoruz, ne uğruna yaşıyoruz, niye biz bu hayatı yaşıyoruz? Yani çözümleyemediğim, içinden çıkamadığım bir mesele var. Şimdi bakıyorum, bir hayatım var bana gelen, ömrümde yaşayacağım. Bunun da büyük bir çoğunluğun çalışarak, birilerine hizmet ederek, kısıtlı bir maaşla, ki yani Türkiye ortalamasına göre bakarsan ciddi bir maaşla olmasına rağmen o ciddi maaşın bile hiçbir şeye ifade etmediğini anladım. Yani şu an oldu, yani buraya yerleşeli 4 sene oldu. Şu an bile İstanbul'da yaşamak istiyorsan, ortalama bir evde yaşamak istiyorsan 4.000 lira ödemen lazım. O zaman ne kadar maaş alman lazım ki o evin, sadece o evin kirasını ödeyebilesin. O yüzden çok para değil de daha az para harcayarak daha fazla mutluluğa erişme meselesinin peşine düştüm. Mutluluk da çok göreceli. Ama küçük şeylerden mutlu olmaya çalıştım. Düzen kurmaya çalıştım kendime. Hayvanlarla mutluyum. Onu söyleyebilirim. Özellikle köpekle. Tam 30 tane köpek var şu an burada. 100'e yakın, 100'ün üzerinde hayvan var. Aslında hani oku, düzenini kur, çalış, evlen gibi bir matematik vardı. O matematiğin içerisinde evlene çok karşıydım. Bir şekilde evlendiğimi fark ettim. 7 ay önce de bir kız çocuğum oldu. Ne kadar istesem de o düzenin içinden kaçmak bir şekilde zaman seni yakalıyor, buluyor. Ama en azından kendi çabalarımla küçük bir kırılma yaşatmak istiyorum kendime. Hani yaşamak zorunda olduklarımı değil de yaşamayı arzuladıklarımı yaşamanın derdindeyim birazcık. Evet, bazı normlarda gidebilir ama ömrümüz sınırlı, onun farkındayım. O vakti de mümkün olduğunca dolu dolu geçirmeye çalışıyorum. İşte şu geri zekalıyla mesela. Tamam. Aslında minnoş kız bayağı. Ama biraz agresif.
O yüzden geceleri bırakıyoruz. Gecelerin yargıcı, geceleri o bekliyor burayı. Şey de zor tabii yani. Her şeyi bıraktın, geldin normal. Ya bize çok fazla gelen oluyor. İnsanların sıkışmışlığını bir tek ben hissetmiyorum. Herkes kendini sıkışmış hissediyor ve benzer şekilde kaçma duyguları içerisinde. Ya siz nasıl yaptınız? Nasıl oldu? Hatta ben kendi samimi arkadaşlarımdan da söylüyorum. Şu an ismi lazım değil, o kendini de biliyordur. Abi ben çok sıkıldım, beni buradan kurtar. Ben buradan nasıl kurtulacağımı bilmiyorum. Diyorum ki abi ev, anahtar, gel kiranı, evini bırak. Hayatında harcadıklarını azaltırsan mutlaka ki daha fazlasına ihtiyacın yoktur. Birçoğu da sahip olduklarını bırakıp gitmekten korkuyor. Çünkü öyle bir düzenin içerisinde yaşıyoruz ki yani gün kurtarmaya üzerine. Kredi kartı borcunu öde, kiranı öde, o ay maaşın gelsin, bir döngü içerisinde yaşıyorsun. Şimdi o sistem içerisinden çıktığın zaman bir ay sonra kredi kartımı ben nasıl ödeyeceğim telaşına düştüğün zaman ondan çıkamamaya, korkmaya başlıyorsun ki birisi sana dese ki abi boş ver burada ben varım. Ki biz bunu yaptığımızda burada kimse de yoktu. Bize dediler ki deli cesareti. Deli cesaretlik bir durumda yok yani. Geldik, yaşıyoruz. Önümüzde yediğimiz bir tas çorba, bir lokma yemek yani. İnsanoğlu ne kadar daha fazlasına ihtiyaç duyabilir? İyi günlerimiz oldu, kötü günlerimiz oldu. Ama en nihayetinde yaşadığımız hayattan asla pişmanlık duymadık. Asla bir güne bir gün olsun ben kalkıp geriye dönmeyi düşünmedim yani. Her şeyden önce şunu bahsetmem lazım. Burası şebekeden bağımsız bir sistem. Biz elektriğimizi dahi güneşten sağlıyoruz. Yani siz kapınızın önüne çöpünüzü bırakıyorsunuz ya. Ben kilometrelerce o her bir çöpü şehre götürüp atıyorum. Kar kış olduğunda çatıya çıkıp güneş panellerinin üzerindeki karları ben küremezsem evimde elektrik olmaz. Evimde elektrik olmazsa hayatımı geçindirmem çok daha zor olur. Şimdi bazı şeylerin zorluklarını göze almak lazım. O zorlukları göze almadan ama yani ben hayatımda aynı konfora sahip olayım ama bulunduğum yerde de değişiklik isteyeyim. Bu çok ciddi maliyet istiyor. Çalıştığım yerlerde şimdi benim burayı satın almamla yerleşmemin arasında 5 yıl 6 yıl var. Son çalıştığım yerlerde de biliyorlardı yani benim buraya gelip yerleşeceğimi, işimden ayrılacağımı. Orada da yaşça büyük kreatif direktörlerim vardı işte. O da kendisi de bahsediyor yaklaşık 55-60 yaşında. Ben de emekli olayım, bırakayım bu işi gideyim. Abi diyorum ki ben şu an 30 yaşındayım. Ben şu an bunu yapmaya gücüm var. Sen bunu bu saatten sonra gidip yapıp ne yapacaksın yani? O da diyor ki işte senin şu an fiziken bedenen yaptığın şeyi ben paramla satın alacağım. Ama abi zaman geri alınabilen ya da satın alabildiğimiz bir şey değil. Yani benim burada yaşadığım zamanı sen paranla satın alamazsın. Birazcık zoom out yaparsak, evrende dünya için konuşursak biz bir karınca tanesi bile değiliz. Kendimizi o kadar çok önemli atfediyoruz ama neyin peşindeyiz, kim neyin hesabını yapıyor onu bilmiyoruz. Ya gerçekten uzaya baktığım zaman şimdi şehirdeyken yıldızları göremiyorsun ama ben akşam burada kafamı kaldırdığım zaman o kadar çok parlak ışık hüzmesi görüyorum ki nerede ne vardı merak ediyorum. Anlamaya çalışıyorum. Yani dünyadan çık diyorum, ayla güneşle mesafemiz bu kadar. Samanyolu galaksisi bu kadar. Abi uzayda ne kadar Samanyolu galaksisi var olduğunu dahi bilmiyoruz. Onların içinde ne var olduğunu bilmiyoruz. Abi diyor ki benim hayatım önemli. Ben şu arabaya binmem lazım. Ay şu olması lazım. Hayır. Şimdi özellikle şu ufaklıklar için söyleyeceğim. Ya geldiğinde hepsi o kadar zayıftı ki. Çoğu arkadaşımız bize şey diyor yani hani siz niye işte onları sahiplendirmek ya da onların adına işte olumlu bir adım atmak adına bir şey yapmıyor. Ya abi benim onları aldığım yer, para verip aldığım yer, onları gerçekten kurtarmak. Bak şurada hepsi kafasına göre takılıyor. Benden iyiler. Benden iyi yiyorlar bu arada. Yani benden daha, onların mutfak masrafı benimkinden daha fazla. Ciddi söylüyorum yani. Ben o kadar çok et yemiyorum. Ama ben öyle bir etçil varlık değilim. Bunlar tamamen etçil yani. Ama şöyle bir şey var. Onlar da her yediği lokmanın karşılığını veriyor. Şu an sesini duyuyorsun. Şurada bir kuş tanesi uçsa, ben şu arazinin ortasındasın, korkmuyor musun diyorlar ya. Abi benim koruma ordum var. Ben niye korkayım ki? Ki hepsi de uysal ve sakin. Yani zararsız birine asla zarar vermezler ama bana zarar verecek birini. Dark.
Gel buraya. Gel. Gel şu öküzü gösterelim. Dark hiç gelmezdi. Normalde bana bile gelip kendini kolay kolay sevdirmez yani. Dark'cığım gel. Gel. Ama biliyorum ki o benim için canını verir. Ben de o gözle bakarak onu beslemeye çalışıyorum yani. Mutsuz musun? Mutsuz değilim ama yorgunum. Bilinçli olsaydım bu işi birazcık daha kontrollü yapardım. Ama her şey deneyimle alakalı. Denedikçe, zaman geçirdikçe öğreniyoruz. Orada şehirde bir hayat yaşadık. Plazalarda bir hayat yaşadık. O deneyimlerin sonucunda buraya geldik. Gel buraya. Gel buraya. Evin içinde kedilerle iyiler. Evin dışına çıkınca meraklılar. Gel kızım. Gel senin tosunu bir alalım şöyle. Gel. 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 Baş konuğumuz ol. Gel. Bak bu oğlumuz Dark. Biz bu oğlumuza bayılıyoruz. Tibet Mastifi bu arada. A secerili Tibet Mastifi. Yani benim bile nüfus kayıtlarına girdiğimde dedemin dedesi o kadar belli değilken Dark'ın bütün sülalesi var. Şimdi biz ağaç evde yaşamaya başladıktan sonra bize dediler ki deli misiniz? Kapadokya'da başka ağaç evde yaşayan yok. Ağaç ev yok. Yani bunun neden olduğunu ben şundan sonra anladım. 1000 yıllar boyunca insanlar neden mağaralara kazıp girdiğini ben buradaki ilk kışımdan sonra anladım. Biz buraya geldiğimizde söylediler ki abi eski kışlar yok, doğru düzgün kar yağmıyor, soğuk yok. Peki dedik. 3 sene önce galiba. Gece eksi 35 oldu burası. Öyle bir soğuk yoktu yani. Ki geçen sene öyle bir kış görmedik yani. Bütün aküler dondu, evin elektriği bitti. Kalorifer kazanına baktım, basıncı düşük. Çünkü oradan sonra anladım ki su donmuş. Onu anlamamda birazcık vakit aldı. Biz başladık kürekle kazmaya. Kar küreğimiz yok o zaman, normal kürekle. Eşimle birlikte. Kaza 1-1,5 metre karı. Biz o hortumu bulduk. Saatlerce uğraştık, döndük, anladık ki bütün borular donmuş. Sonra arabaların aküsünü sökmeye çalıştım. Onların boş olduğunu anladım. Jeneratörlerimiz var. Onlar da çalışmıyor. Yukarıda ayrı bir akümüz var. Onu söktük. Sabaha kadar gördük. Bir şekilde sağ salim gördük. Dedik ki Allah'ım biz böyle bir felaket bir geceyi yaşadık. Bir daha böylesini göremeyiz. Bitti çok şükür. Sabah uyandık. Birkaç saat uykuyla kaldık. Kahvaltı yapıyoruz. Mila kızımızın erkeği buradaydı. O kangal dışarıda, o dışarıda. Biz içeride kahvaltı yaparken 10 saniye birbirlerine havladılar. Eşim telaşlan, dedim ki köpek bu, havlar. Bırak. Abi bir baktım ki ağzından hayvanın böyle tomar tomar kan geliyor. Bembeyaz kar olan her yer kıpkırmızı. Ne yapacağımı bilemedim. Veterineri aradım. Ağzına kar bas, kanı durdur. Diyorum ki ağızda damar yok. Nereden olabilir bu? Yok abi bulamadık. Belediyeyi falan aradık. İtfaiye. Biz dedik buradan kurtarın. Ne olursunuz buradan kurtarın, köpek ölecek. Köpeği aldık bir şekilde, geldiler sağ olsunlar. Milyonda bir olabilecek ihtimal gerçekleşmiş. O koca kangalın kafası nasıl oldu bilmiyorum ama diğer Doberman'ın koca kafasının ağzının dilinin altındaki o bağ vardır ya her canlının. Orayı yırtmış. İmkansız yani, uyuttular, yakarak dikilecek bir şey değil. Dedik ki Allah'ım bitti. Sonra dedik ki biz nasıl döneceğiz? Tekrar belediyeyi ara. 5-6 saat geçtikten sonra. Dedik ki ay kalorifer yanıyordu, bizim ev sıcaktır. Güneş yok, kar. Ben burada olmadığım için, panelleri de kimse temizlemediği için olmadığımdan. Elektrik de üretemediğinden. Elektrik bit. Bu sefer bir geldik ki kazan yanıyor. Biz en çok çaresiz hissettiğim 2-3 gün odur burada. Ne yapacağımı bilemedim. Biz bu evi boşalttık. Yukarıdaki bir tane misafir evimiz vardı. Orada kalmaya başladık. Sobayla birlikte.
Su yok, bela, böyle bir 5-6 günümüz oldu. Hatta babam için veya çevrede bana şey dedi, yani bu çocuk onun üzerine gitmediyse, hani çünkü şey var ya, o kışı yaşadıktan sonra işte bir hevesle İstanbul'dan kalktı geldi. Bu yarın bir gün geri döner. O kışı geçirdikten sonra herkesin o fikri değişti yani. 2 yaşında, 2-2,5 yaşında erkek olduğunu sonradan anlıyorsun. Yavruyken belli olmuyor. Büyüdükçe tüyleri siyaha dönüyor. Tüyler siyaha dönerse erkek, kahverengi kalırsa dişi. Erkek olduğu için daha agresif. Hani Avustralya'da falan görüyorsan bindiklerini erkeklere biniyorlar. Daha güçlü oldukları için. Bunun adı kıp kıp bu arada. Niye? Çünkü kıp kıp diye bak görüyorsun nasıl aldığını. Dişi olmadığından şey değil. Bahsettiğim gibi yanında durursan tekmesi birazcık tehlikeli olabilir. Kaburgalarını kırabilir. Şehirde yaşanmaz, şehirde yaşamak aptallık falan gibi bir düşüncem yok abi. Yani benim söylediğim şu. Ben bunu başaramadım. Yapıp devam edenlere ve mutlu olanlara inanılmaz saygı duyuyorum. Gerçekten saygı duyuyorum ama bana göre değil. Ben yapamadım. Dersen ki şikayetçi misin? Yorgunum ama hiç şikayetçi değilim. Umurumda da değil. Hayatta döner misin? Umurumda değil. Hayatta öyle bir şey yapmam yani. Niye? Gerçekten de soruyorum bazen yani o eşime, dostuma, arkadaşıma. Ben maaşı bir yerde çalışıp şikayet etmeyen adam tanımıyorum. Vallahi bir kişi yok ya. Herkes ekonomiden şikayetçi, patronundan şikayetçi. Ondan şikayetçi, bundan şikayetçi. Abi şikayetçisin, niye bunu devam ediyorsun? Abi mecburum diyor. Mecbur muyuz? Bilmiyorum. Mecbur muyuz? Atadan, dededen böyle bir aileden bir zenginlik bir durumumuz yok yani. Hani tek bir mirasım var. Babamın ta kendisi. O da şu sebepten dolayı. Ben elimdeki bütçelerle yapmam imkansız olan şeyleri o benim için mümkün kıldı. Çünkü o gördüğün her bir tahtanın her birini çivisini elleriyle çaktı adam yani. Kendisi yaptı. Biz bu evleri birine yaptırmadık. Dışarıdan bağımsız hiçbir şey satın almadan yaşamak diye bir şey yok. Yani benim paraya ihtiyacım yok diye olmayacağı bir sistem kurmak hayal. Yani dedim ya, elektriğimi bile ben güneşten sağlıyorum. Elektrik faturası bir şey ödemiyorum. Ama en nihayetinde ben gerçekten çiftçilik yaparım, onu bunu yaparım diye konuşuyorum. Abi çiftçilik zor. Dışarıdan konuşmak gibi olmuyor. Ne olacak 10 tane hayvanın koyunun başına dururum. Onu bilmem ne yapalım diye düşünme ey sevgili kardeşim. Bu iş çok zor. Ki ben hayvan pisliği temizlemekten hiç imtina etmem artık. Elimle alıp suratıma sürecek hale geldim yani. Ama bunun hayvanın hastalığı var, ölümü var, duygusal yükümlülüğü var. Kesime gönderirken içinin acıması var. Hiç başında gezerken kurt mu geldi hani koyun gezdiriyorsan. Yani hayvancılık zor mu? Zor. Yemler pahalı mı? Çok pahalı. Tarım yapmak inanılmaz zor. Eğer ki endüstriyel tarım yapmıyorsan. Çünkü biz buraya geldik gibi fanteziyle dedik ki organik tarım yapacağız biz. İlaç kullanmayacağız. Abi bir patates ektik. Patates yok. Yok yani. Çeşit çeşit hayvanlar aldım. Dedim ki burayı kendi kendine geçindirebilirim. Abi döndük dolaştık. Biz gene uzaktan çalışmaya başladık. Kendi mesleğimi yapmaya başladım yani. Yazarlık yapmaya başladım. Ben kendimi her türlü burada gene garantide hissediyorum. Niye abi? Ben kira ödemiyorum. Değil mi? Yani elektriğim bir şeyim. Yani bana birisi bu ay paran olmadı diye buradan çık git diyecek kimse yok. Karın gerçekten bir şekilde doyuyor. Gerçekten bir şekilde doyuyor. Nasıl olduğunu anlamıyorum. Bazı eski iş arkadaşımdan birileriyle de konuştuğumda hatırlıyorum. Abi nasıl oluyor bu iş? Abi diyorum ki bir şekilde oluyor. Yani tam sıkıştığın anda, işlerin devam etmediği, tıkandım dediğin anda bir şey çıkıyor ve devam ediyor. Öyle ağım şahım paralara satın aldığımız ya da yerleştiğimiz bir yer de değil yani burası. Değil İstanbul'da, Çorum'da bile bir ev alamazsın yani bizim burayı mal ettiğimiz şartlarda. Ama kazandığım ben paranın
çoğunu hayvanlara, köpeklere yem olarak yediriyorum bu arada yani. Bu kadar çok para kazanmaya da ihtiyacım yok. Ay, bu hikayeyi anlatmam lazım. Kata, Mila'nın, Doberman'ın abisi, erkek kardeşi. Kendisinden birazcık bahsedeyim. Kendisi iri, Doberman standartlarına göre birazcık iri bir erkek. Oradan yukarıken bir araba iniyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Kata'nın da o kadar çok şey yapmaz ama arabanın baktım kaputunun üzerine iki elini koymuş. Bekliyor böyle. Hani ne yapacaksınız diye. İndim, köpekleri çektim falan. Abi ne yapacaksın? Abi biz evi gördük, fotoğrafını çekmeye geldik dedi. Anlamıyorum. İnsanları da anlamıyorum yani. Hani bunun temelinin içinde baktığın zaman hani şey de var. İşte ağaç ev gördük biz. İşte UFO gören masum köylü gibi. Gelip önüne fotoğraf çektirdiği zaman, Instagram'da paylaştığı zaman o hayatı yaşadığını düşünüyor. Birilerine bunu gösterdiğini iddia ediyor. Ki sosyal medya meselesi işte en başında söyledik ya, ben kimim meselesi. Hani insanın kendine yastığını başına koyduğunda bir kendine söyledikleri var. Bir de sosyal medyada göstermeye çalıştıkları var. Geldi abim burada oturdu, güzel güzel fotoğrafını çekti, koydu. Ne oldu abi? Bir işte birazcık like'ını aldı, gitti. Abi sen gel kışın kalsana burada. Gel yani. Gel, yazında dert, sıcak.